Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu bölümde hava ile kuruyan seramik hamurundan 3 adet küçükten büyüğe bal kabağı yapacağız. Sizler dilerseniz daha farklı objeler de yapabilirsiniz. Malzemelerimiz oldukça basit. Hava ile kuruyan seramik hamurumuz var. Boya olarak akrilik boya kullanacağım. Sentetik uçlu uygun bir fırça seçtim. Kesici bir alet olarak falçatadan yardım alacağım. Şekil vermek için bambu çubuk kullanacağım. Ve küçük bir kapta bir miktar suya ihtiyacım var. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Ben tüm seramik hamurumu kullanacağım için küçük, orta ve büyük parçalara ayırıyorum. Rahat çalışabilmek adına suyumu da yanıma aldım. Hamurum zaten yeni açtığım için yumuşak. Eğer yumuşak değilse elinizle şu şekilde yumuşatabilirsiniz. Ben direkt forma sokuyorum. İlk olarak yuvarlak bir form yapıyorum. Ara sıra elinize su alın ki çatlamasın, pürüzsüz olmasını istiyorum. Yuvarlak yaptıktan sonra kenarını hafif şöyle parmağınızla silindir bir hale getirin ve hafif bir şekilde aşağıya doğru baskılayın. Kurumaya başladığını hissettiğimiz anda çatlamaması için elimize su alıyoruz. Su çok önemli. Hava ile kuruyan seramik hamurunuzu kullandıktan sonra paketinizin ağzını hava almayacak şekilde iyice kapatın. Eğer paketinizin hava aldığını düşünüyorsanız streç bir filme sarın. Hava ile kuruduğu için zamanla herhangi bir yerinden küçük de bir hava alsa seramik hamurunuz kuruyacaktır ve dönüştürmesi çok zor olacaktır. Şöyle kenarlardan düzeltiyoruz. Sivri bir yerinin kalmasını istemiyorum. Yayvan bir yuvarlak olmasını istiyorum. Aşağıya doğru şöyle yayvan yapıyorum. Tekrar kenarlarından topluyorum. Şöyle bir mandalina şeklini aldığında artık hazırdır demektir. Şimdi artık şekil veriyorum. Bambu çubuğumu alıyorum. Şu şekilde şekil veriyoruz. Yakından göstereyim. İstediğim şekli verdim. Şimdi sap kısmını yapacağım. İlk önce forma sokalım. Hafif su alıyorum. Şöyle hafif bir şekilde elimizle şekil veriyoruz. Yukarısının daha ince olmasını istiyorum. Çubuğumla şekiller veriyorum. Şöyle hafif de yamultalım. Şöyle maket bıçağımızın ucuyla şuraya çizikler atıyoruz. Hafif bir su sürüyoruz. Yapışması için yapıyoruz bunu. Sonra bunu yerine yerleştiriyoruz. Bu şekilde birinci bal kabağımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi şu an ürünümüz çok hassas. Üzerine herhangi bir şey gelmeyecek bir yere aldıktan sonra diğerlerine aynı şekilde hızlıca devam ediyorum.
Son bal kabağımız da hazır. Hepsini bu şekilde bir gün kurumaya bırakıyoruz. Ardından boyama işlemine geçeceğiz. Bal kabağı seramiklerim kurudu. Boyama işlemlerine başlıyorum. İlk olarak turuncu akrilik boya ile boyama işlemlerine başlıyorum. Seramiğin boyayı emme durumuna göre 1, 2 veya 3 kat boyayabilirsiniz. Seramiklerinizin üzerinde tozlar varsa boyama işleminden önce tozları temizlemenizde fayda var. Onu kontrol edin. Bal kabaklarımızın saplarını boyuyoruz. Ben kahverengi ve krem rengini karıştırarak kullanacağım. Dilerseniz yeşil rengi de boyayabilirsiniz. Biraz parlak bir görüntü vermek istiyorum. Metalik boyayla da aralarından geçeceğim. Yine aynı şekilde sap kısmına da boyut katmak istiyorum. Sarı metalik boya atıyorum aralara. Bal kabağımız hazır durumda. Şöyle yakından göstereyim. Dilerseniz boyayı koruması için ve parlak boyutlu bir görüntü vermesi için akrilik vernik kullanabilirsiniz. Ben şu anda akrilik vernik kullanıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık bal kabaklarım hazır durumda. Metalik parlak boyalarla ve vernikle bir boyut kattıktan sonra daha çok hoşuma gitti. Sizler dilerseniz düz ana renklerinde boyayabilirsiniz veya benim gibi farklılaştırabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım sizlere ilham olabilmişimdir. Bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıcalıklardan yararlanmak isterseniz kanalıma katılabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz videoları bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.